Herkese selamlar arkadaşlar. Yağmurlu bir Avusturya gününden. Avusturya'da artık yağmura, çamura, kara kışa alışkın olmamız lazım. Vallahi bugün yine buralardayım. Bu çevredeyim. Öyle eskisi gibi İtalyalara, Almanyalara, Hollandalara gitmiyorum. Genelde bu çevrede takılıyoruz. Bugün yine erken başladım. Ama belki yakında yine o özlediğiniz yollara gidebiliriz. Ama bilmiyorum yani, emin değilim. Göreceğiz bakalım. Bas şu ışıkta geçelim be, sarıya yakalanmadan. Sabah da kendime bir şeyler aldım. Zar zor çıktım. Şöyle bir meyve suyu falan almıştım. Şu ışığı açalım biraz. Böyle karanlık olmasın. Portakal suyu biyoymuş. Ama tadı falan hiç güzel değil. Acı bir tadı var. Beğenmedim yani. Ekmek yükleyeceğim. Ondan sonra işim bitecek diyebilirim. Hava şartları zor. Kışın Avusturya'da şartlar baya zorlaşıyor. Avusturya'da şoförlük yapan arkadaşlar bilirler. Almanya da öyle ama Avusturya bir tık daha zor gibi sanki. Avusturya'da biraz daha bu işler biraz daha zor. Otobandan bahsetmiyorum. Ya otobanlarda da bazen sıkıntılar yaşadığımız oluyor ama ya şoförlük genel olarak şoförlük zor zaten. Şoförlük zor ama kıymetini bilen yok ya. Vallahi baksanıza, elektrikli tırları falan çıkartıyorlar. Elektrikli tırlar var. Otonom sürüşler var. Yani şoförün kıymetini bilmiyor derken, yani elektrikli tırların çıkmasını tabii ki istiyorum, destekliyorum ama otonom sürüşleriyle biz şoförlere artık yakında ihtiyaç kalmayacak gibi. Geliştiriyorlar. Scania falan bayağı geliştirdi İsveç'te. Sürüşler yapıyorlar belli mesafeler, belli aralıklarla. Hadi be, bunlar da sırayla çıkıyorlar ha. Artık ihtiyaç kalmıyor gibi duruyor yani şoförlere. Ama yani şoförler de olmasa acaba ne gibi sıkıntılar olur? Bazen Instagram'dan da böyle şeyler yayınlıyoruz. Fikir almak için insanların fikirlerini bu konularda. Gelişen teknolojiyle birlikte otonom sürüşler. Tamam, şoföre yardımcı olacak sürüşlere okeyiz. Eyvallah ama şoföre ihtiyaç duyulmayan bir ortam demek, şoförlerin artık sonunun geliyor demek olması mı? Bunu da merak ediyorum açıkçası, bu konuyu. Bir de bilmiyorum yani, yolda lastik patlasa mesela, bu tarz durumlar yaşansa, otonom sürüşleri nasıl bir, şoförsüz bir araç nasıl bir tepki verebilir bu duruma? Bazen ön tekerin patladığı zaman aracı zapt edemiyorsun. Karşı şeride çıkan tırlar bile oluyor, yani yüklü tırlar. Bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Yani önemli olan bunu üretmek değil. Yani bu sorunları, bütün sorunları çözecek mi? Ya da belli sorunları çözerken maddiyat gibi ya da işte karbon salınımları, emisyonları gibi bu sorunları çözerken bir yandan da beraberinde başka sorunlar getirir mi acaba? Mesele bence bu. Bunu ele almak lazım. Elektrikli tırlar da çok masum değil tabii ki. Hidrojen yakıtlar artık böyle, ne bileyim, hani güneş enerjisinden falan yapacaksın. O zaman biraz masum olur. Yenilebilir enerji diyorlar galiba, değil mi? Elektrikli tırlar, onlar bayağı salınımı şey yapıyorlar, azaltıyorlar. Sıfır salınım diyorlar birçok üreticiler. Ford da mesela üretiyor. Ona da gitmiştik Hannover'de. Tabii ki ülkemizde de bu tarz işlerin yapılması bizi onurlandırır.
Ama Tesla falan böyle, mesela Scania sürücüsüz. Çin'de mesela Şangay'da geçen böyle bir şey olmuştu. Çin'de bir firmaydı, adını unuttum. Onlar falan hep deniyorlar yani. Amaç sürücüsüz kamyonları üretmek, otonom. Galiba şimdi sürücüleri çok çalıştıramıyorlar. Ve piyasada bir şoför açığı var yani. Kamyon şoförü açığı var. O yüzden de olmuş olabilir. Kamyon açığı var diyorlar ama burada mesela kafana göre iş yok ya. Bir de böyle tırı şoförsüzse belki 24 saat çalıştırabilecek. Takograf olmayacak mesela. Dinlenme zamanları, sürüş zamanları bilmem ne olmayacak. 24 saat daha hızlı bir işleyiş olmuş olacak. Bu kötü mü? İyi bir şey. 24 saat çalışılması iyi bir şey yani. Şimdi işin bu yanından baktığım zaman da okey diyorum yani. Güzel bir şey. İmalat, üretim açısından. Bir ülke ne kadar çok çalışıyor. Mesela Çin'de de öyle. Adamlar mesela hiç durmuyor fabrikalar. 24 saat. Sürekli aktif. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, işçilerin birisi geliyor. Yani böyle bir sistem var Çin'de de. Boş kalmak yok. Hatta makineleri şey yapmadan, yani durdurmadan, makineleri durdurmadan başına birisi geçiyor. Öyle bir sistem yapmışlar ki adamlar saniyeyi bile düşünüyor yani. Saniyenin bile hesabını yapıyor. Ambulans da bayağı aşmış. Yani bravo. İdiot. Adam da diyor, bu diyor manyak. Bir de ambulans şoförü ya. Ambulans şoförü mü ne? Yani bu kadar böyle denyo olunmaz ya gerçekten. Oradan döneceğiz. Gelmişsin, sana verilen çizgiyi aşmışsın. Hem de bir araba boyu aşmışsın ya. İnsan biraz akıl eder. Endüstri gibi buraları. Buradan çıkıyorsun. Endüstri alanları yani. Birkaç tane firma var yani. İlla ki tır giriyor yani oraya. Neyse, ben bir şey söyleyecektim, unuttum ya. Arada Almanca da giydirdim. Adamı Almanca da giydirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü buradakiler biraz böyle o konuda şeyler. Artık zıvanadan çıkartıyorlar adamı. Hani bir değil, iki değil ya. Yani hiçbir videoda böyle göstermiyorum sizlere ama yani gerçekten buradaki trafikten illallah ettik ya. Buradaki insanların araç kullanımlarından. Gerçekten Avusturya bu konuda çok eksik yani. Çok sıkıntılı kullanıyorlar araçları. Umurlarında değil ya adamların. Neyse, konumuza dönelim. Bir şey diyecektim. Yani tamam, bu sistemlere okeyiz. Otonom sürüşleri, elektrikli araçlar, bunlar tabii ki gelmeli. Ama şoförsüz sürüş deniyorlar. Yani şoföre ihtiyaç olmayacak. Orayı da anlıyorum. Ama peki bunca çalışan şoförü, yıllarca bu piyasaya emek vermiş şoförlere bir çözüm düşünüyorlar mı? Yani düşünüldü mü? Ya da bu hiç hesaba katıldı mı? Bunca adam ne yapacak? Adam alışmış. Tır şoförü dediğin adam bu tıra bindiği zaman buradan inip başka iş yapamaz yani, alışmıştır. Genelde şoförlere sorun bak. Yılların tecrübelerine sorun. Ben o direksiyona bir kere oturdum diyor. Başka iş yapmam diyor yani dayılar. Adamlar haklı. Ben de mesela şu anda gideyim bir fabrikada çalış. Maaşı da şöyle böyle desin. Vallahi yapmam ya. Hani alışmışım çünkü yani. Bu mesleği seviyorum. Benimsemişim artık. Hani işimi severek yapıyorum her sabah. O yüzden şoförlere bir şey düşünüldü mü yani? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yetkililer bizi izliyorsanız aşağıda bizi aydınlatabilirsiniz. Tabii bu soruları güzellikle soruyorum arkadaşlar. Hani öyle herhangi bir sistem ettiğimden değil. Elbet yani er ya da geç ya da elbet herkesin yiyecek bir ekmeği vardır yani. Meselemiz tabii ki bu değil ama teknolojinin gelişmesi, gelecek nesillere daha iyi bir dünya sunabilmek aslında. Ama bir yandan bunları sunmak isterken bir yandan da dünyanın düzenine bakıyorum. Bunu böyle parçalıyor yani bu sistem, bu düzen. Modern kapitalizm sistemi diyebiliriz.
Yani bunlar böyle insanları çalışmaya yönelik. Bazen bakıyoruz, biz kendi hayatlarımıza da bakıyoruz. Dışarıdan örnek vermiyoruz. İnsanlar sadece hayatları iş, ev, iş, ev olmuş. Yani sosyal bir aktivite yok, bir şey yok. Bizim ülkemizde, Türkiye'de bu daha fazla tabii ki. Burada neredeyse hiç yok. Bu arada inşallah telefon kapanmamıştır. GoPro kapanmamıştır. Konuşuyorum ama umarım kapanmamıştır. Ben de geldim. Bu konuyu yine başka bir zaman aydınlatırız. Kendinize iyi bakın şimdilik.